Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Zeekr 001. Doğru okunca Zeekr, azıcık esprili olunca zikir olan bu markayı daha önce duymamış olabilirsiniz. Geely'nin premium markası olarak 2021 yılında hayatına başlayan Zeekr'ın daha adını çok fazla zikrederiz gibi. Neden mi? 1000 kilometre üstünde sunulan sürüş menzili bile tek başına bir sebep. Halihazırda 4 tane modeli olan Zeekr'ın kanalımızdaki ilk konu 1032 kilometre menziliyle 001 oldu. Haydi gelin yeni Zeekr 001 hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Zeekr 001, Geely'nin Zeekr markası altında ürettiği ilk tamamen elektrikli otomobil unvanına sahip. 2021 yılında Çin'de tanıtılan model 2023 yılında Avrupa yollarında olacak. Porsche Panamera tarzında olan Zeekr 001'in en iddialı özelliği ise şüphesiz 1000 kilometre üstündeki menzili. Neyse, buna sonra değiniriz. Yeni Zeekr 001'e önden baktığımızda benim bir yerlerden hatırlayacağım fakat aklıma tam gelmeyen bir modeli anımsıyorum. Tamam buldum. Fiat Coupe. Kimse inkar etmesin, basbayağı benziyor. Kaputun üstüne doğru uzanan gündüz ledleri karizmatik bir bakış kazandırmış. Panjur boyunda ise ana far grubu yer alıyor. Elektrikli otomobil olduğu yakından bakınca daha net anlaşılan yeni Zeekr 001'in ön tasarımı lüks olma yolunda ilerlemiş. Sensörler ve kamera da iyi bir şekilde ön tarafa yerleştirilmiş. Siz ne dersiniz, bu tasarım olmuş mu? Halihazırda E serisi bir otomobil olsa da profildeki SUV hissiyatı çok başarılı. Başta da dediğimiz gibi yeni Zeekr 001'in yerini tam anlamak için Porsche Panamera'ya bakmamız gerek. Halk ağzında Shooting Brake olarak da bilinen bu tasarımda aracın muhtelif yerlerindeki kameralar dikkatimi çekti. Daha akıcı bir silüete sahip olan profilde elektrikli kapı kolları da premium duruşu destekliyor. Elektrikli derken gerçekten elektrikli. Etkilendim valla. Tasarımı destekleyen bu karizmatik jantlarsa 265-40-22 inç boyutunda. Böyle bir makineye de bu büyüklük yakışırdı. Piyasaya geç girmiş olsalar da Çinliler bu tasarım konusunda iddialı. Yeni Zeekr 001'in arkasına doğru geçerken tasarımın nedenle başarılı olduğunu anlıyoruz. 3 boyutlu efektleriyle devasa stoplar daha ilk gördüğümüz anda bir uzay gemisi havası verdi. Eğik arka camın üstündeki spoiler da adeta bir süper spor otomobil havasında. Spoiler'dan gelen rüzgarı bagajın ucundaki ikinci rüzgarlıkla baskılayan Zeekr 001 yüksek süratlerde yola daha iyi yapışacağı benziyor. Stopların haricinde sade bir tasarıma sahip olan arka tarafta tampon üzerindeki piyano siyahı parçalar başarılı olmuş. Duruşundan bile büyük olduğu anlaşılan yeni Zeekr 001'in boyutları nasıl derseniz yine daha rahat anlamak için gelin Panamera ile karşılaştıralım. Yeni 001 4970 mm ile Panamera'dan 79 mm daha kısa, 1990 mm ile Panamera'dan 53 mm daha geniş ve 1560 mm ile 137 mm daha yüksek boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 3000 mm ile Panamera'dan 50 mm daha uzun. Bu da onun çok iyi bir iç mekan genişliğine sahip olduğunu gösterir. Dışarıdaki ihtişamın aksine iç mekandaki sade ve işlevsel özellikler premium havayı sürdürmüş. Yani premium havasını daha kapıların otomatik şekilde açılmasından anlayabiliriz. Kapı içlerinin alkantara kaplamaları da hoş olmuş. Bu alkantara koltuklara oturmadan hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenip paylaşan ellerinize dert görmesin. Gönül rahatlığıyla baldır desteği var diyebileceğimiz elektrikli koltuklar spor başlıklar da eklenince efsane görünüyor. Bu etkileyici koltuklara oturduğunuzda ise ellerinizin arasında üzerinde Zeekr logolu direksiyonu buluyoruz. Üzerindeki tüm tuşların dokunmatik olduğu bu direksiyon simidinin tasarımı ve duruşu çok iyi. Bu etkileyici direksiyonun hemen arkasında ise minimal bir gösterge ekranına yer vermişler. Baktığımızda bu dizayn lüks otomobillerde pek rastlanır şey değil. Şık çizgilere de devam eden ön konsolun ortasında ise dev bir Mac havasındaki multimedya ekranını görüyoruz. Hatta görmüyoruz, gözümüze sokuyorlar. Araçla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi yapabileceğiniz bu ekranın dokunmatik hassasiyeti ve kullanım detayları çok başarılı. Ekranın aşağısına doğru inerken burada havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Orta
orta konsolunda yüksek bir dizayna sahip olduğu iç mekanda burada dokunmatik tuşları ve kablosuz şarj standını görüyoruz. Gayet şık bir vites kolu ve iki farklı büyüklükteki bardaklıklar burada konumlanmış. Devamında ise iki yana açılan kapaklarıyla derin bir saklama alanına da sahip olacaksınız. Kabin genel anlamıyla sade ve lüks görünmeyi başarmış. Yeni çıkan bir otomobil markasına göre de kesinlikle iyi bir tasarım diline sahip. Arka koltuklara geçmeden panoramik cam tavana da bir selam verelim. Nasıl? Havalı değil mi? Uzun dingil boyundan mütevellit gayet iyi diz mesafesine sahip olan arka koltuklarda koltukların tasarımları ve ergonomileri çok başarılı. Koltuk ısıtma ve iklimlendirme ayarlarının orta konsol üzerindeki dokunmatik ekran üzerinden yapıldığı arka koltuklarda USB bağlantı soketlerine de yer verilmiş. Haricinde çok fazla bir teknolojinin sunulmadığı iç mekanın en büyük artısı başta da söylediğimiz gibi geniş olması. Bu da onun tercih edilme sebeplerinden biri olabilir. Yeni Zeekr 001'in elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının içinde arka koltuklar normal konumundayken 810 litre hacim sunuluyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu değer 2144 litreye çıkıyor. Bu Çinliler tasarımda olduğu kadar güvenlik konusunda da başarılı işler çıkartıyor. Kapıları bile elektrikli olarak açılabilen bir otomobilden sürücü güvenlik özelliklerinde daha hızını beklemek hata olurdu. Zeekr'da bizi şaşırtmıyor ve sürücü destek sistemlerinde kendine yakışanı yapıyor. Yeni Zeekr 001'de yarı otonom sürücü asistanları ilk sırada geliyor. Bunlardan benim en çok beğendiğim ise gaza ya da frene basmadan özellikle yoğun trafikte ilerlemenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici, kör noktanızda kalan araçları size göstererek sollamalarda yardımcı olan kör nokta uyarı asistanı, olası kazaları önlemek için devreye giren önden çarpışma önleyici, park asistanları, her biri 8 megapiksel olan 7 adet kamerayla 360 derece kamera sistemi, adaptif hız sabitleyici ile entegre çalışarak yol üzerindeki levhaları, virajları ve daha fazlasını radarlarla görerek ona göre hızını ayarlayan uzun yol asistanı, adaptif far asistanı ve çok daha fazlasına yeni Zeekr 001'de sahip olabilirsiniz. Geldik 1032 km sürüş menziliyle diğer markaların yapamayıp Zeekr'in yaptığı şeylere. Baştan söyleyeyim, Zeekr'ımı 1032 km menzilli motoru onu peynir ekmek gibi sattırır. Fiyatını duyunca bunun nedenini daha iyi anlayacaksınız. Neyse, konumuza dönelim. Yeni 001'in bünyesinde 140 kWh hacminde batarya bulunuyor. Bu motordan 272 beygir güç, 342 Nm tork üreten 001 maksimum 200 km/s hızla sınırlandırılmış durumda. Sıfırdan 100'e 6.9 saniyede çıkarken 100 kilometrede ortalama 14.9 kWh enerji sarf ediyor. Ve bu motorla tam tamına 1032 km uzunluğunda menzil vaat ediyor. Tabi bu menzili en üst donanımda sahip olabileceksiniz. Baz donanımdaki menzil ise 741 km. Baz bile birçok modeli tokatlar. Menzil uzun olsa da şarj süresi DC akımda 28 dakika dolaylarında. Peki ya bu canavarın fiyatı? Türkiye'ye geldiğinde vergiler ve dövizde biraz tuzlu olsa da şu an Avrupa'da 43.000 dolardan başlıyor. 1032 kilometrelik model ise 58.000 dolar alıcılarını bekliyor. Yeni Zeekr 001'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Kim ne derse desin 1000 kilometre sürüş menzili, özellikle de benim gibi elektrikli otomobillerin şarj süreleri hakkında sıkıntı yaşayanlar için muazzam bir şey. Bir de buna iddialı bir tasarım da eklenince yeni Zeekr 001 bizden tam not alır. Peki siz yeni Zeekr 001 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni 001 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.